Herkese merhaba, Joy Chef'in Kitchen'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bizim Alfredo'nun fettuccinisini, yani bilindiği üzere fettuccine Alfredo yapacağız. Pizzadan sonra herhalde Amerika'da en çok sevilen İtalyan tariflerinden bir tanesi. Neden öyle diyorum? Çünkü bu tarifin meşhur olmasında Amerika'nın payı çok büyük. Tarihine gelirsek çok enteresan bir tarihi var. 1914 yılında Roma'da Alfredo adında bir vatandaş Alfredo alla Scrofa diye bir restoran işletiyor. Karısı o sıralar hamile ve mide bulantıları var. Adamcağız da ne yapsın? Kadının mide bulantılarını bastırması için bir tane makarna yapıyor. Makarnayı aslında başta sade yapıyor ama onu birazcık lezzetlendirebilmesi için de tereyağı ve parmesan ekliyor içine ve kadına yediriyor. Kadının mide bulantıları geçiyor. Çok seviyor bu tarifi. Adam da tabii ki de işin sonunda çok mutlu. Ne yapıyor? Gidiyor bu tarifi restoranın menüsüne ekliyor. Tarif yavaş yavaş sevilmeye başlıyor ve restoranın civarında yavaş yavaş adam ün kazanmaya başlıyor. Ama ne oluyorsa 1920 yılında Mary Pickford ve Douglas Fairbanks adında iki ünlü Amerikalı oyuncunun restoranı ziyaret etmesiyle oluyor. Bu iki oyuncu bu tarifi deniyorlar ve çok beğeniyorlar. Tarifin detaylarını istiyorlar ve tarifi Amerika'ya götürüyorlar. Daha sonrasında Amerika'da bu tarifi deniyorlar, başkalarına tattırıyorlar. Tarif çok seviliyor ve teşekkür babında bizim Alfredo'ya altın bir çatal ve altın bir kaşık yolluyorlar. Bundan sonrası zaten yokuş aşağı. Tarif Amerika'da yayılıyor ve çok seviliyor. Hatta bizim Alfredo da İtalya'da işlerini yavaş yavaş büyütmeye başlıyor. Oğlu ve torunuyla ikinci ve üçüncü restoranını açıyor. Ama maalesef 1959 yılında bizim Alfredo vefat ediyor ve işleri torunu devralıyor. 1977 yılında torunu ortaklardan biriyle New York'ta Rockefeller'ın ana binasının yakınlarında bir restoran açıyor. Ve bu saatten sonra bu tarif Amerika'da adeta bomba etkisi yaratıyor. İnanılmaz yayılıyor. Ama şöyle de bir fark var. Bizim İtalyanlar bu tarifi parmesan ve tereyağı ile başlatmışlar. Bizim ta Alfredo o zamanlarda yaptığı ilk tarif buydu. İçinde tereyağı ve parmesan vardı. Ama sağ olsunlar Amerikalılar her şeye bir şey kattıkları gibi buna da kremayı katmışlar. Ve şu anda aslında dünya üzerinde en çok bilinen tarifi oluşturmuşlar. Yani şu anda yoldan 10 kişi çevirseniz 9'u size bu tarifin kremayla yapıldığını söyler. Ama aslında öyle değil. Aslında sadece tereyağı ve parmesanla yapılır. Ama biz bugün ne yapacağız? İki tarifi de uygulayacağız. Tadına bakacağız ve hangisinin daha güzel olduğuna karar vereceğiz efendim. Malzemeler önümüzde hazır. Hazırsanız videomuz başlıyor. Tarifimizi yapmaya makarnalarımızı pişirmekle başlıyoruz. Zaten tarifimiz inanılmaz kolay olduğu için çok kısa sürecek muhtemelen. Hemen makarnalarımı kaynayan suyumun içine atıyorum. Ve suyumun içine şöyle 2 dolu tutam, hatta 3 de olabilir, 3 dolu tutam tuz atıyorum. İtalyanların bir lafı vardır. Makarnayı haşlayacağınız suyun tuzluluk oranı Akdeniz gibi olması lazımdır derler. O yüzden tuzu bol koyun suyunuza. Makarnamız da haşlanırken biz o sırada bu Amerikalıların yaptığı versiyonu yapmaya başlayalım. O yüzden ben kremamı tavaya aldım. Kremamı yavaş yavaş kaynatmaya başladım. Makarnam haşlanır haşlanmaz kremamın içine alacağım. Kremamın içine bir tutam tuz atıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı bırakıyorum içine. Bolca taze çekilmiş karabiber ekliyorum. Bu kremalı tariflerde karabiber çok yakışıyor. İçine şöyle bir tutam da kuru kekik atıyorum. Makarnamız haşlandı. Kremamız hazır. Kremamız iyice çekti. Ve şimdi makarnayı ben hiç süzmeden direkt tencerenin içinden kendi suyuyla beraber hazırlamış olduğum kremamın içine alıyorum. Ve şimdi asıl ürünlerimizden parmesanı ekliyorum. Ama bakın parmesan bolca girmeli. Ve parmesan bu şekilde rendelenmiş olmalı. Bunu nasıl yaptım? Ben mutfak robotumun içine attım ve bu şekilde çıktı. Niye bu şekilde olmalı derseniz de makarnanızın içine attığınız an hemen erimeye başlaması lazım. Topaklanmaması lazım. O yüzden böyle küçük küçük yapıyoruz. Burada da makarnamın haşlama suyundan ayırdım biraz. Birazcık içine attım. O sudaki nişasta oranı da sosumuzu iyice kıvamlaştıracak.
Evet, Amerikan versiyonu hazır. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi hemen İtalyan versiyonuna geçiyorum. O daha da basit. Şöyle bir kase aldım. Makarnamı kasenin içine aldım. Bakın şöyle bir parça tereyağı attım içine. Biraz daha atabiliriz. Bakın tereyağımız eridi. Ve şimdi parmesanımızı ekleyeceğiz. Parmesanımızı eklerken çok hızlı olmamız lazım. Topaklanmaması lazım. Bakın parmesanımı ekledim. Hemen suyumu ekliyorum. Bakın görüyorsunuz. Şöyle dibindeki parmesan, tereyağı ve makarnanın suyu güzel bir sos oluşturdu. Ve bu da hazır. Evet, bu da İtalyan versiyonuydu. Aralarındaki farkı gördünüz. Bir tanesi krema kullanıyor, bir tanesi aslında kremasını kendi yaratıyor. Parmesanı ve tereyağıyla beraber. Şimdi bana sorarsanız tabii ki de İtalyan versiyonu bana daha doğru geliyor. Ama şimdi ikisinin de tadına bakacağız ve asıl kararı o zaman vereceğiz. Şimdi öncelikle Amerikan versiyonuyla başlıyoruz. Yani şimdi baktığınız zaman restoranda servis edilse beğeneceğim bir makarna. Bir de buna bakalım. Ya bu da çok güzel. Bunda makarnayı biraz daha hissediyorsunuz açıkçası. Bunda kremanın yoğunluğu o makarnanın lezzetini biraz bastırmış. Yani ben %51 İtalyan, %49 Amerikan versiyonu diyebilirim. Bir tık böyle İtalyan versiyonu daha bana hitap etti diyebilirim. Artık siz ikisini de yapın ve kararınızı verin efendim. Bugün Alfredo'nun fettuccinisini, yani fettuccine Alfredo yaptık. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olmayı, videomuzu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Siz oyunuzu hangisine veriyorsunuz? Bu haftanın sorusu da bu olsun bari. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.